Fatih Sultan Mehmed Han, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne nail olan sultan, bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan Hakan, iki karanın ve iki denizin hükümdarı. Sultan II. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet, Manisa Sancakbeyiydi. Ağabeyi Şehzade Alaaddin'in vefatından sonra tahtın tek varisi olarak kendisi kalmıştı. Şehzade Alaaddin'in vefat ettiği 1443 senesi Osmanlı Devleti için tam bir buhran senesiydi. Hunyadi Yanoş komutasındaki Haçlı ordusu Sofya'ya kadar ilerlemiş ve Osmanlı ordusu zayıf bir duruma düşmüştü. Sultan II. Murad çareyi Macarlar ile 10 yıllık bir barış anlaşması yapmakta bulmuştu. 1444 yılında imzalanan Segedin Anlaşması ile Sultan II. Murad, devletinin 10 yıllık bir barış dönemine girdiğine inanıyordu. Bu sebeple Osmanlı tahtını henüz çocuk yaştaki oğlu Şehzade Mehmed'e bıraktı. Koca Sultan II. Murad'ın tahtı çocuk yaştaki oğluna bıraktığını öğrenen Haçlılar, henüz yapılan barış anlaşmasının mürekkebi bile kurumadan yeminlerini bozmuş ve kalabalık bir Haçlı ordusu ile saldırıya geçmişlerdi. Bu durum Sultan II. Murad'ın tekrar komutayı devralmasına sebep oldu. Gelen bu Haçlı ordusunu Varna'da karşılayan II. Murad Han, burada Haçlılara unutamayacakları bir ders verdi. Bu savaştan sonra Sultan II. Murad yeniden Manisa'ya dönmek istese de Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa ve taraftarları türlü hilelere başvurarak onun yeniden tahta dönmesini ve Şehzade Mehmed'in de yeniden Manisa'ya dönmesini sağladılar. 1448 yılındaki 2. Kosova Muharebesi'nde Sultan II. Murad, Şehzade Mehmed'i de yanına almış ve ordunun sağ kanadını onun kontrolüne vermişti. Bu muharebe, Şehzade Mehmed'in komutanlık becerilerini ispat ettiği ve tecrübe kazandığı büyük bir savaştı. Şehzade Mehmed'in babası II. Murad ile birlikte çıktığı son sefer, 1450 yılındaki Akçahisar kuşatmasıydı. Pek çok sebep neticesinde başarısızlığa uğrayan bu kuşatma, Şehzade Mehmed'in şehir kuşatma konusunda büyük bir tecrübe kazanmasını sağladı. Bir yıl sonra babası Sultan II. Murad Han'ın vefat etmesiyle Osmanlı tahtına oturan II. Mehmed Han, artık tam manasıyla Osmanlı Devleti'nin 7. padişahı olmuştu. Sultan II. Murad kitabımız yayımlandı. 2024 yılında Harp Tarihi YouTube kanalımızda tamamladığımız Sultan II. Murad serimizi nihayet kitaba dönüştürdük. Bu kitapta videoda anlatamadığımız pek çok detay ve menkıbeleri bulacak, Sultan II. Murad'ı ve dönemini tüm yönleriyle tanıma fırsatı bulacaksınız. Böylece Osman Gazi, Yıldırım Bayezid ve Yavuz Sultan Selim kitaplarımızdan sonra bu yeni çıkan kitabımız ile birlikte toplamda 4 kitabı tamamlamış olduk. Açıklamadaki linklerden veya diğer kitap platformlarından tüm kitaplarımıza ulaşabilirsiniz. II. Mehmed'in Osmanlı tahtına geçmesiyle birlikte Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa'nın rakipleri iktidara gelmiş oluyordu. Sultan II. Murad devrini anlatırken devlet adamları arasındaki kutuplaşmadan detaylıca bahsetmiştik. Sultan II. Murad'ın tahttan çekilmesinin ardından başlayan bu kutuplaşma 1445 yılında had safhaya ulaşmıştı. II. Mehmed'in tahta kalmasını destekleyen Vezir Zanos Paşa grubuna karşı güçlü bir muhalefet yapan Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa grubu, II. Murad'ın tahta geri gelmesini istiyorlardı. Yeniçeriler üzerinde önemli bir nüfuza sahip olan Vezir-i Azam Halil Paşa, 1445 yılında Yeniçerileri genç padişah II. Mehmed'e karşı ayaklandırmış ve en güçlü rakibi Şehabettin Paşa'yı öldürtmeye çalışmıştı. Bu olay tarihe Buçuktepe vakası olarak geçmişti. Nihayetinde II. Murad'ın tekrar tahta dönmesiyle kazanan taraf Çandarlı Halil Paşa'nın tarafı olurken, II. Mehmed'i destekleyenler görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Böylece yeniden Manisa'ya gönderilen II. Mehmed, Vezir Çandarlı Halil Paşa'nın kendisine ettiği bu oyunu fark etmiş, bu sebepten de Halil Paşa'ya karşı daha o zamandan içinde bir güceniklik kalmıştı.
Aradan geçen 5 yılın ardından Sultan II. Murad'ın vefat etmesiyle tahta geçen II. Mehmet adamlarını yeniden yanına almıştı. Edirne'de tahta oturduğunda bir yanında Zanos Paşa, diğer yanında ise Şehabettin Paşa bulunuyordu. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa grubu ise akıbetlerini bilemedikleri için biraz uzakta duruyorlardı. Bunun üzerine Sultan II. Mehmet yanında bulunan Şehabettin Paşa'ya şöyle dedi: "Babamın vezirleri neden uzakta duruyorlar? Onları çağır ve Halil'e eski yerini almasını söyle. İshak da Anadolu beyleri ve ayanı ile Bursa'ya giderek babamın naaşını defnetsin." Vezirler padişahın bu sözlerini duyunca hemen koşarak adetleri üzere padişahın elini öptüler. Bu suretle Çandarlı Halil Paşa başvezir olarak kalmaya devam etti. II. Mehmet henüz yeni padişah olduğundan durumunun pek sağlam olmadığını biliyordu. Şimdilik uzun yıllar devlet gemisini selametle yürütmüş ve Yeniçeriler arasında büyük nüfus sahibi olan tecrübeli ve kudretli bu başvezirin yardımına muhtaçtı. Bu sebeple mevkiini tahkim edinceye kadar onunla hoş geçinmek istiyordu. Bununla beraber II. Mehmet, Çandarlı Halil Paşa'nın adamları yerine görevlere peyderbey kendi adamlarını getirecekti. Padişah ilk olarak gerekli gördüğü değişiklikleri derhal yerine getirdi. II. Mehmet'in atabeyi olan Şehabettin Paşa 2. vezirliğe getirilirken, Saruca Paşa da 3. vezir oldu. Çandarlı'ya yakın olan İshak Paşa ise 4. vezirlikte bırakılarak Divan-ı Hümayun'daki yerini aldı. Padişahın lalası Zanos Paşa'ya şimdilik vezirlik verilmedi. II. Mehmet'in tahta çıkışını tebrik etmek için dönemin usulüne uygun olarak birçok devletlerin elçileri peş peşe Edirne'ye geliyordu. Doğu Roma İmparatoru, Trabzon Rum İmparatoru, Sırp Kralı, Mora despotları, Ceneviz, Eflak, Raguza hükümetleri ile Midilli, Sakız ve Rodos adaları, ayrıca Macar Kral Naibi Hunyadi Janosch tarafından gönderilen elçiler genç padişahı tahta çıkışı dolayısıyla tebrik ettiler. II. Mehmet gelen elçilere yumuşak davranıp güler yüz gösteriyordu. İlk saltanatı sırasında İstanbul'u fethetmeyi kafasına koymuş olan genç hükümdar, ikinci kez tahta geçtiği bu günlerde devlet işlerini tam anlamıyla kontrol altına alana kadar tüm devletlere dostça görünmeyi tercih etmekteydi. Ancak bu sayede hem hazırlıklarını daha rahat tamamlayabilir hem de saltanatının ilk günlerinde yaşanabilecek sarsıntıları kolayca atlatabilirdi. Bu maksatla Macar Kral Naibi Hunyadi Janosch ile 3 senelik bir ateşkes yaptı. Sırp despotunun taleplerini kabul ederek babası döneminde yapılan yeminli anlaşmaya eksiksiz uyacağını bildirdi. Üvey annesi olan ve Sırp despotunun kızı bulunan Mara'yı memleketine göndermeyi de kabul etti. Hatta giderlerinin karşılanması için toprak vermeye bile razı oldu. Doğu Roma elçilerine de aynı şekilde barışı sürdürdüğünü ve önceki anlaşmaları tasdik ettiğini iletti. Ayrıca imparatorun İstanbul'da Osmanlı tahtında hak iddia eden Orhan hakkındaki isteklerini olumlu karşıladı. Orhan'ın giderleri için yılda 300.000 akçe ödemeyi kabul etti. Kemal Paşazade'nin aktardığına göre Çorlu tarafı bile Roma'ya bırakılmıştı. Romalı tarihçi Dukas'a göre Sultan II. Mehmet'in saltanatının başında yaptığı tüm bu icraatlar hile ve aldatmacadan başka bir şey değildi. Bu arada her fırsatta Osmanlılara karşı hasmane hareket eden Karamanoğulları tekrar yeminlerini bozarak değişiminden istifade etmeye çalıştılar. Karamanoğlu İbrahim Bey bu hususta Venedik Cumhuriyeti ile gizli bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre Venedik, Edirne'deki Osmanlı padişahının Anadolu'ya geçişini engellemek için gemileriyle Gelibolu Boğazı'nı kapatacaktı. Bu suretle Anadolu'daki Osmanlı askerleri Rumeli'den destek göremeyecek, en azından bu destek gecikecekti. Öte yandan Karamanoğlu İbrahim Bey ordusuyla Isparta civarındaki Osmanlı kalelerini kuşatmış ve hızlıca ele geçirmişti. Ardından bir taraftan Has ordusuyla Alanya'yı kuşatırken diğer taraftan Aydın, Menteşe ve Germiyanoğulları soyundan bir takım şahısların emrine kuvvetler vererek bu eski beylikleri de yeniden ihya etmeye çalıştı. Karamanoğlu ordusu o sene Osmanlı halkına türlü eziyetler yapıp bölgeyi tahrip etmeye başladı. Osmanlı Devleti için Anadolu'da vaziyet hayli ciddiydi. Gelen feci haberler karşısında son derece öfkelenen II. Mehmet hızlıca divanı topladı ve görüşünü dile getirdi.
Hanedanın asıl maksadı ilahi emir ve yasaklara öncelik vermektir. Şimdi de asıl niyet, emniyeti temin etmek ve sünnet-i Muhammediye'yi tecdit ve teyit edip dinin bayrağını yükseklere dikmektir. Her arayış ehline malumdur ki, gayeye ulaşmak için şartlarının hazır olması ve engellerin ortadan kalkmış olması gerekir. Bugün bu engeli ortadan kaldırmak için lazım olan kuvvet ve kudret elhamdülillah mevcuttur. Şimdi eskiden adetleri olduğu üzere bu münafıklar beldelerde fesat temellerini atıp ibadullah'a zarar vermeye başlamışlardır. Tahta çıkışımın başlangıcında itaat ve tabilikten sapmışlardır. Şu halde evvela bunların eziyet veren ellerini Müslümanların üzerinden kaldırmak lazımdır. Farz olan cihadı eda etmek, münafıkların ortadan kaldırılmasıyla başlar. Öyleyse ve cahidil küffâre vel münafıkîne ve'luz aleyhim hükmü gereği münafıkların def edilmesi için çalışmak her şeyden önce gelir. Şimdi bunlar üzere yoğunlaşmak ve şiddet göstermek gerektir. Sultan II. Mehmet, kendisinden emir bekleyen Özgüroğlu İsa Bey'i görevden alarak Anadolu Beylerbeyliğine İshak Paşa'yı atadı ve ona Anadolu ordusunun başına geçip duruma hemen müdahale etmesini emretti. İshak Paşa'dan boşalan 4. vezirlik makamına ise Lalası Zanos Paşa'yı getirdi. Ardından Kapıkulu kuvvetleriyle birlikte süratle Anadolu'ya hareket etti. Anadolu'ya geçmeden önce batı tarafından gelebilecek tehditlere karşı tedbir olarak Rumeli Beylerbeyi dayı Karacabey'e de Sofya'ya gitmesini emretmişti. Bu hızlı hareketiyle Sultan II. Mehmet, Venedik gemileri Gelibolu'ya ulaşamadan Anadolu yakasına geçmiş ve Karamanoğlu İbrahim Bey'in planı boşa çıkmıştı. Böylece Karaman üzerine yapılan bu sefere yalnızca Kapıkulu ve Anadolu askerleri iştirak etmekteydi. Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa görevini yerine getirmiş ve Menteşe, Aydın ve Germiyan beylik topraklarındaki isyanları bastırmıştı. Zaten Osmanlı askerinin girdiği bölgelerdeki halk derhal Osmanlı'ya itaatini bildirmekteydi. Padişahın gelmesiyle birlikte Karaman işgali altındaki topraklara doğru harekete geçildi. Osmanlı ordusunun geldiğini haber alan Karamanoğlu İbrahim Bey, harbe girmeye cesaret edemeyerek ordusuyla Taşilin'e çekildi. İşgal altındaki toprakları kurtaran Sultan Mehmet, Taşilin'i kuşatma kararı aldı. Bunun üzerine korkuya kapılan Karamanoğlu İbrahim, Mevlana Veli ismindeki bir zatı elçi olarak gönderip barış teklif etti. Kızını padişaha vermeyi ve her yıl asker göndermeyi vaat ediyor, bir daha Osmanlı ülkesine ilişmeyeceğine dair yeminler ediyordu. Sultan Mehmet'in asıl amacı Karamanoğlu devletini tamamen ortadan kaldırmak ve bu fitne yuvasını mahvetmekti. Fakat onu bu kararından döndürecek bir gelişme oldu. Doğu Roma İmparatoru Konstantin tarafından gönderilen bir elçilik heyeti Osmanlı ordugahına gelmişti. Adet olduğu üzere elçiler söyleyeceklerini önce sadrazama söylerlerdi. Bu elçiler Çandarlı Halil Paşa'ya şöyle dediler: İmparator Konstantinos geciktiğinden dolayı Orhan için verilecek 300.000 akçeyi almaya razı olmuyor. Sizin padişahınız gibi Osmanoğullarından olan Şehzade Orhan kemal çağına ermiş bir gençtir. Her gün birçok kimse kendisine gelerek ona bey diye hitap ediyor ve kendisini sultan ilan etmek istiyorlar. Orhan ise bunlara ihsanlarda bulunmak ve kendilerine hediyeler vermek istiyor, fakat parası olmadığından imparatordan istiyor. İmparator ise zengin olmadığından onun istediği parayı veremiyor. Bu sebeple şu iki seçenekten birini kabul etmenizi talep ediyoruz. Ya tahsisatı 2 misline çıkarırsınız ya da Orhan'ı serbest bırakırız. Osmanoğullarını beslemeye mecbur değiliz. Bunların Beytülmal'den geçinmesi lazımdır. Orhan'ın tarafımızca hapis tutulması ve şehirden dışarı çıkmaması için aldığımız tedbirler kafidir. Bu bilgileri bize aktaran tarihçi Dukas burada bir parantez açıyor ve elçilerin Çandarlı Halil karşısında nasıl bu kadar rahat konuşabildiklerini şu sözlerle ifade ediyor. Halil Paşa 2 sebepten dolayı Romalıların dostuydu. Birincisi kendisinin insaniyetperver ve halim bir tabiatta bulunması, diğeri rüşvet kabul etmesidir. Ellerinde ayna gibi parlayan altınlar getirip de kendisiyle konuşmak isteyen bir kimse, ağzına gelen en ağır sözleri korkmaksızın kendisine söyleyebilirdi. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa elçileri dinledikten sonra şöyle dedi: Ey akılsız ve şaşkın Romalılar! Tasavvurlarınızdaki şeytanlıkları ben çoktan bilirdim. Bu bildiklerinizi unutun. Merhum padişahımız Murat Han halim tabiatlı bir zat idi. Bugünkü padişahımız ise zannettiğiniz gibi sizlere karşı o kadar iyi fikir beslememektedir.
Ey akılsızlar! Daha yaptığımız ahitnamenin mürekkebi bile kurumadan Anadolu'ya sefer yapmamızdan faydalanmaya ve bizi korkutmaya çalışıyorsunuz. Biz fikir ve kudretten mahrum çocuk değiliz. Elinizden geleni yapınız. Orhan'ı Trakya padişahı yapmak isterseniz hiç durmayın. Macarları da çağırın gelsinler. Fakat şunu iyi bilin ki hiçbirisinde muvaffak olamayacaksınız. Bilakis ellerinizde bulunanları da kaybedeceksiniz. Söylediklerinizi padişahıma ileteceğim. O ne arzu ederse o olacak. Sultan II. Mehmet Halil Paşa'nın anlattıklarını duyunca çok öfkelenmişti. II. Murat dönemini anlatırken Şehzade Orhan'ın 1444 yazındaki isyan girişiminden bahsetmiştik. O yıl büyük bir Haçlı ordusu Osmanlı üzerine sefere çıkarken Gelibolu Boğazı düşman gemileri tarafından tutulmuş ve Sultan II. Murad'ın Rumeli'ye geçişi engellenmeye çalışılmıştı. Bu hadiseler yaşanırken Sultan II. Mehmet henüz çocuk yaştaydı. Dolayısıyla boğazların kapatılması ve Şehzade Orhan'ın tekrar salınması ihtimali genç sultanı endişelendirmişti. O bu tehdide önem vermiyor gibi göründüyse de biliyordu ki bütün bu söylenenler pekala gerçekleşebilir, tahta ilk çıktığında ortaya çıkan şeyler tekrar baş gösterebilirdi. Bu şartlar altında Karaman topraklarında uzun zaman isteyen geniş bir harekata girişilemezdi. Zira Karamanoğlu, Osmanlı ordusu için girilmesi çok zor olan ve Taşili denilen dağlık bölgeye çekilmiş bulunuyordu. Doğu Roma'nın tehditleri yüzünden Sultan Mehmet, Karamanoğlu'nun barış teklifini kabul etmekten başka çaresi olmadığını düşündü. Genç padişah için asıl öncelik İstanbul'daki fitne yuvasını ortadan kaldırmaktı. Bu düşüncelerle geceyi geçiren Sultan Mehmet, ertesi gün huzuruna çıkan Doğu Roma elçilerini sükunetle dinledikten sonra gayet dostane bir tavırla şöyle dedi: "Kısa bir zaman sonra Edirne'ye dönmek niyetindeyim. Payitahtıma gelerek imparatora ve şehre ait bütün hususları ve isteklerinizi bana orada söyleyiniz." Sultan II. Mehmet'ten Çandarlı Halil Paşa'nın verdiği sert tepkiye benzer bir tepki bekleyenler, sultanın bu dostane yaklaşımı karşısında şaşırmışlardı. Fakat aslında o sadece imparatoru oyalıyor ve bir an evvel Edirne'ye dönerek Doğu Roma'nın icabına bakmayı düşünüyordu. Bu maksatla Karaman'da daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Sultan Mehmet, Kasaboğlu Mahmut Bey adındaki elçisini Karamanoğlu İbrahim Bey'e göndererek yeminle tasdik edilmiş bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Karamanoğlu, Sultan Mehmet'in egemenliğini kabul ediyor ve padişahın seferlerine asker göndermeyi taahhüt ediyordu. Beyşehir, Kırşehir ve Seydişehir'i geri veriyor ve Ilgın ili hudut sayılıyordu. Buna karşılık Sultan Mehmet büyük bir fedakarlıkta bulunarak Karamanoğlu'nun çok istediği Alanya şehrini ona bırakıyordu. Böylece Karaman seferini sonlandıran Sultan Mehmet, Edirne'ye dönmek için acele ediyordu. Padişah acele etmekte çok haklıydı. Zira Gelibolu Boğazı'nı tutan Venedik gemileri Osmanlı ordusunun buradan geçişine izin vermeyecekti. Padişah, Gelibolu'nun düşman gemileri tarafından kapatıldığını Bursa'ya geldiğinde öğrendi. Rumeli'ye Gelibolu'dan geçilemeyeceği anlaşılınca ordu mecburen istikametini Kocaeli'ye çevirdi. Rumeli'ye İstanbul Boğazı'ndan geçilecekti. Ancak bu sırada Yeniçerilerden bazıları iki saf halinde padişahın yolunu keserek durdurdular. "Padişahımızın ilk seferidir, ihsan gerek!" diye bağırıştılar. Küstahça yapılan bu hareket karşısında Sultan II. Mehmet çok öfkelenmişti. Ancak bir an önce Rumeli'ye geçmeye çalıştığı için bu tehdit dolu küstahlık karşısında hiddetini yenmek zorunda kaldı. Onlara içlerinde 30'ar bin akçe bulunan 30 kese gümüş ihsan etti ve bu sayede ordunun tekrar yola koyulmasını sağladı. Sultan II. Mehmet Edirne'ye varılır varılmaz onlara bu küstahlığın cezasını kesecekti. Nihayet Boğaz'ın Anadolu yakasına ulaşan ordu, Anadolu Hisarı'ndan gemilerle Rumeli tarafına geçmeye başladı. Adeta tarih tekerrür ediyordu. 1444 yılındaki Varna Muharebesi öncesinde Sultan II. Murat, düşman gemilerinin kapattığı Gelibolu'dan geçememiş ve yine buradan geçmek zorunda kalmıştı. Sadrazam Halil Paşa geçişin güvenliğini sağlamak için Rumeli yakasına toplar yerleştirmişti. Doğu Roma İmparatoru Ioannis bu geçişi engellemek için gemiler göndermiş fakat sahilden yapılan top atışları yüzünden geri dönmek zorunda kalmıştı. İşte bu tehlikeli geçişin ardından Sultan II. Murat, Rumeli yakasına bir kale inşa etmenin zaruri olduğunu söylemişti.
İşte bu hadiseden 7 yıl sonra Osmanlı ordusu yine aynı sıkıntıyla karşı karşıyaydı. Bu kez padişah boğazlarda hakimiyet kurma ihtiyacını çok derinden hissetmişti. Nihayet ordusunu Rumeli'ye geçirmeyi başaran Sultan II. Mehmet buraya bir hisar yapılmasını emretti. Genç padişahın hisar yapılmasını emrettiği mevki boğazın en dar yerinde Yıldırım Bayezid'in seneler evvel yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısındaydı. Burada bir hisar yapılmakla hem Rumeli ve Anadolu arasındaki asker sevkiyatı emniyete alınacak hem de Karadeniz'den İstanbul'a gelebilecek yardımlar önlenecekti. Osmanlı'nın henüz kuvvetli bir donanması mevcut olmadığından dar su yollarının hisarlar inşasıyla emniyete alınması zaruriydi. Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı'nın inşası için gereken hazırlıkların yapılmasını Zağnos Paşa'ya emretti. Derhal işe koyulan Zağnos Paşa, evvela kış boyunca hisar için gerekli malzeme ve ayarlamaları tamamlamakla uğraşacaktı. Sultan II. Mehmet burada fazla vakit kaybetmeyerek doğruca Edirne'ye gitti. Edirne'ye gelir gelmez Sultan II. Mehmet'in yaptığı ilk icraat Yeniçeri'ye bir ders vermek oldu. Bundan 5 yıl önce Sultan Mehmet Edirne'de padişahlık yapıyordu. Sultan II. Murad'ın tahta geri dönmesini isteyen Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa, Yeniçeriler üzerinde oldukça nüfus sahibiydi. Özellikle o dönem Yeniçeri ağası olan Kurtçu Doğan ile Çandarlı Halil Paşa arasından su sızmazdı. Rivayet edilir ki Yeniçeri'yi Sultan Mehmet'e karşı kışkırtan Halil Paşa'nın ta kendisiydi. 1446 yılında Edirne'de bir isyan başlatan Yeniçeriler, Edirne sokaklarında adeta terör estirmiş ve Çandarlı Halil Paşa'nın rakibi olan Şehabettin Paşa'nın evini basmışlardı. Evinin Yeniçeriler tarafından sarıldığını fark eden Şehabettin Paşa gizlice evden kaçmayı başarmıştı. Fakat Paşa'nın hizmetkarları ve adamları Yeniçeriler tarafından katledilmişti. Doğruca Edirne Sarayı'na kaçarak Sultan Mehmet'in yanına sığınan Şehabettin Paşa aynı zamanda genç padişahın atabeyiydi. Yeniçeri'nin başkentte böyle bir isyan başlattığını öğrenen genç sultan çok öfkelenmişti. Derhal kendisine sadık olan Kapıkulu askeriyle halkın silahlanarak Yeniçeri'ye karşı koymasını ve isyan eden Yeniçerilerin öldürülmesini emretmişti. Halkın ve Kapıkulu askerlerinin karşı koyması neticesinde Yeniçeriler şehirden çıkarılmıştı. Bu sefer de Buçuktepe'ye çekilen Yeniçeriler başlarında Sultan II. Murad'ı görmek istediklerini, eğer o gelmezse İstanbul'daki Şehzade Orhan'a biat edeceklerini ilan etmişlerdi. Genç padişah bu isyanı ancak Vezir Halil Paşa'nın araya girmesi ve Yeniçeri maaşına yarım akçe zam yapılması sayesinde bastırabilmişti. Başkentin bu şekilde karıştığını öğrenen Sultan II. Murad sonunda Edirne'ye dönmüş ve tekrar tahta oturmuştu. Yeniçeri'nin bu ilk isyanı II. Mehmet'in çok zoruna gitmişti. Şimdi aradan 5 yıl geçmiş, Yeniçeri Karaman Seferi dönüşünde tekrar taşkınlık yaparak padişahın yolunu kesmişlerdi. Padişah vaziyetin kritik olmasından ötürü onlara istediklerini vererek cezalarını Edirne'de kesmeye karar vermişti. Şimdi Edirne'ye vasıl olan padişah, evvela Yeniçeri'ye güzel bir ders vermek ve onu tam itaat altına almak gerektiğini düşünüyordu. Zira büyük fetihler yapabilmek için evvela disiplinli bir orduya ihtiyaç vardı. İlk olarak huzuruna Şehabettin Paşa ve Turhan Bey'i çağırdı. Turhan Bey, Yeniçeri'nin rakibi olan Akıncı kuvvetlerinin en kıdemli komutanıydı. Şehabettin Paşa ise birkaç yıl önce Yeniçerilerin kendisini öldürmeye teşebbüs etmiş olmaları sebebiyle Yeniçeri'nin en şiddetli düşmanıydı. Ruhi Çelebi'nin yazdıklarına göre bu ikisi Yeniçeri'nin hepsini birden kırmak gerek diye fikir beyan ettiler. Daha sonra divanı toplayan Sultan II. Mehmet meseleyi burada tartışmaya açtı ve nihayet Yeniçeri'ye iyi bir ders verilmesi kararı alındı. Yeniçeri ağası Kurtçu Doğan huzura çağrıldı ve sorguya çekildi. Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa onu korumaya çalıştıysa da faydası olmadı. Nihayetinde Kurtçu Doğan sıkı bir dayak cezasına çarptırıldı. Ardından görevinden azledilerek Amasya'ya sürgüne gönderildi. Onun yerine Yeniçeri ağalığına Mustafa Bey getirildi. Ardından askerlerini zapturapt etmediklerinden dolayı Yeniçeri bölük komutanlarının hepsine 100'er sopa vuruldu. Daha sonra bunların da vazifelerine son verilip azledildiler.
Sultan II. Mehmet bunların yerine saraydaki Doğancı, Çakırca, Zağırcı ve Saksoncuları Yeniçeri bölüklerine dağıtıp Sekbanbaşı'nı da Yeniçeri Ocağı'nın ikinci komutanı yaptı. Bunların hepsi de sultanın güvendiği adamlardı. Bu şiddetli cezalandırmalar yeni padişahın azim ve cesaretini ispat ediyordu. Böylece bu teedip hareketinin yalnızca basit bir cezalandırma değil, Yeniçeri Ocağı'nın adeta esaslı bir reforma konu olduğu anlaşılıyordu. Dönemin Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'in yazdığı gibi, Yeniçeriler Sultan II. Mehmet'in saltanatının sonuna kadar bir daha buna benzer bir harekete kalkışmadılar ve edep yolundan dışarı ayak basmadılar. Vezir Zağnos Paşa o kış Rumeli Hisarı için gerekli olan tüm hazırlıkları tamamlamıştı. Hisarın yapımı için Karadeniz Ereğli'den ve Kocaeli'nden kereste ısmarlanmış, 6.000 inşaat işçisi, kireççi ve 10.000 yamak ayarlanmış ve Hisar için Anadolu'nun pek çok yerinden taş ve demir getirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu arada imparatorun elçileri Şehzade Orhan için yapılacak ödemenin 2 katına çıkarılması ile alakalı konuşmak için Edirne'ye gelmişlerdi. Fakat bu defa karşılarında geçen seferki gibi güler yüzlü bir padişah değil, sert mizaçlı bir Osmanlı sultanı buldular. Sultan II. Mehmet, Şehzade Orhan için verilen tahsisatın 2 katına çıkarılması teklifini kesin bir dille reddetmekle kalmamış, imparatorun küstah tavrından dolayı evvelce verilmesi taahhüt edilen 300.000 akçenin de bundan sonra verilmeyeceğini bildirmişti. Böylece padişahın huzurundan kovulan elçiler elleri boş bir şekilde İstanbul'a döndüler. Doğu Roma İmparatoru başlangıçta Sultan II. Mehmet'in bu tavrına bir anlam verememişti. Zira Karaman seferindeyken elçileri güler yüzle karşılayan sultan, taleplerini kabul eder bir tarzda konuşmuştu. Kısa süre sonra imparator onun bu tavrının sebebini anladı. Baharın yaklaşmasıyla Anadolu ve Rumeli'den pek çok Türk nakliye gemisi Boğaz'a geliyor ve taşıdıkları malzemeleri Rumeli Hisarı'nın yapılacağı bölgeye getiriyorlardı. İmparator Konstantin, Sultan II. Mehmet'in Anadolu Hisarı karşısına bir hisar daha yaparak Boğaz'ın geçişini kontrol altına almaya çalıştığını fark etti. Bunun tek bir sebebi olabilirdi. Dönemin Rum tarihçisi Kritobulos bu durumu şu sözlerle izah ediyor. İmparator ve halk, Sultan Mehmet'in bu hazırlığına seyirci kalmayıp, haklarında dehşetli sonuçlar doğuracağına akılları erdiğinden, bu hazırlıkların kendileri için bir mahkumiyet başlangıcı olduğunu düşünüyor ve tahminlerinde de yanılmıyorlardı. Çünkü Hisar'ın yapılmasındaki amaç Konstantinopolis şehriydi. Bunun üzerine İmparator Konstantin Edirne'ye tekrar elçi gönderdi. İmparator bu kez Şehzade Orhan için vergi istemek şöyle dursun, evvelce talep ettiği şeylerden de tamamen vazgeçmişti. O bu kez yalnızca padişahı Rumeli Hisarı'nın yapımından vazgeçirmeye uğraşıyordu. Sultanın huzuruna çıkan Doğu Roma elçisi şöyle konuştu. Orhanoğlu büyük dedeniz Murad'ın Edirne'yi zapt etmesinden bu yana 100 yılı aşkın zaman geçti. O zamandan bugüne kadar gelen padişahların hepsi bizimle anlaşmalar yaptılar. Halbuki bu padişahların hiçbirisinin aklına Konstantinopolis'in bahçesinde bir kale veya bir kulübe inşa etmek gelmemişti. Şayet aralarında bir mesele çıksa veya harp olmuş olsa bile bir hal şekli bularak anlaşmaya varırlardı. Büyük babanız Mehmet, Boğaz'ın doğu kıyısında bir kale inşa etmek istediği zaman İmparator Manuel'e uzun uzadıya nedenlerini sunarak ondan bir evladın babasından talep ettiği gibi ricada bulunmuştu. O da Anadolu'nun pek çok yıldan beri tümüyle Türklerin oturduğu bir yer olduğu gerekçesiyle bu kalenin Anadolu kıyısında inşasına razı olmuştu. Şimdi ise sizle aramızda her işin yolunda gittiği halde kuşkusuz görüyoruz ki Karadeniz'i Frenklerin geliş geçişine kapamayı ve geçen gemilerden aldığımız gümrük vergilerinin akışını engellemeyi ve kenti Karadeniz yoluyla gelen hububattan mahrum bırakarak açlığa mahkum etmeyi amaçlamaktasınız. Bu nedenle sizden ricamız arzunuzdan vazgeçmenizdir. Çok iyi bir padişah olan babanız ile aramızdaki dostluk gibi iyi dost olalım. Ayrıca eğer haraç ödememizi istiyorsanız onu da öderiz. Elçiyi sonuna kadar dinleyen Sultan Mehmet şöyle yanıt verdi.
Ben ne size karşı bir saldırı ve ne de anlaşmalara aykırı bir muamelede bulunduğumu düşünmüyorum. Amacım kendi menfaatlerimi korumaktan ibarettir. Görüyorsunuz ki birbirinden ayrı Avrupa ve Asya gibi iki kıtada hükümetim yürürlükte ve her ikisinde de muhaliflerim ve muarızlarım çoktur. Bu sebeple her yerde hazır ve nazır olmak ve her iki kıtanın gerektirdiklerini yerine getirmek lazımdır. Babam merhumun hükümdarlığı zamanında Macarlar üzerimize yürüdüğü zaman Anadolu'da bulunan ordumuzu Rumeli'ye geçirmek istediğimizde İtalyan donanmasının denizlerimize gelip Çanakkale Boğazı'nı kapattığı ve ordumuzu Rumeli'ye geçirmemize mani olduğu malumunuzdur. O zaman babam İstanbul Boğazı'na yürümek ve ordusunu Anadolu'daki hisardan teknelerle Rumeli'ye geçirmek zorunda kalmıştı. Binaenaleyh babamın boğazı geçmek için ne zorluklara katlandığı ve ne sıkıntılara girdiği pekala malumunuzdur. Bu arada imparatorunuz da bu geçişi engellemek için 3 dizi kürekli savaş gemileriyle fırsat kollamaktaydı. Ben daha çocuktum. Edirne'de oturuyor ve Macarların gelmesini bekliyordum. Macarlar Varna civarındaki yerleri talan ediyorlardı. Bunları gören imparatorunuz sevinç çığlıkları atıyordu. Müslümanlar ise elem ve ızdırap çekiyorlardı. Macarların Edirne'ye kadar geleceği konuşuluyordu. O zaman babam birçok tehlikeyi atlattıktan sonra Anadolu'daki hisarın karşı kıyısına bir hisar yaptırmaya yemin etti. Ne yazık ki ömrü buna yetmedi. Allah'ın inayetiyle bunu şimdi ben yapmak istiyorum. Neden buna mani olmak istiyorsunuz? Memleketimde istediğimi yapmaya kadir değil miyim? Şikayet ettiğiniz bu hisarı inşallah inşa edeceğim. Yer zaten bizimdir. Eskiden beri Anadolu'dan Rumeli'ye geçiş yolumuzdur. Eğer aramızdaki barışın devamını arzuluyorsanız bu konuya karışmamalısınız. Şayet bizleri geçiş hakkından mahrum etmek isterseniz konu değişir. Sizler haddiniz çerçevesinde kaldıkça ve bizim işlerimize karışmadıkça ben de ne barışı bozar ve ne de bozmak isterim. Bunun üzerine Doğu Roma elçisi Hisar konusunda tekrar ısrar ederek eski padişahları hatırlatmaya başlayınca Sultan II. Mehmet öfkelendi ve şöyle dedi: "Gidin ve imparatora deyin ki şimdiki padişah eski padişahlara benzemiyor. Onların yapamadıkları şeyleri bu kişi kolayca yapabilecektir ve onların istemedikleri şeyleri bu isteyecek ve yapacaktır. Şimdiden sonra bir daha bu husus için konuşmaya gelenlerin derisi yüzülecektir." İmparatorun elçileri bu sert cevabı aldıktan sonra Konstantinopolis'e döndüler ve imparatora her şeyi anlattılar. İşte o zaman İmparator Konstantin ve şehir halkı tehlikenin büyüklüğünün farkına vardılar. O dönem İstanbul'da yaşayan Romalı tarihçi Dukas, şehirde konuşulanları eserinde şöyle anlatıyor: "Bunun üzerine kent halkının hepsi korkuya ve ümitsizliğe kapıldı. Kendi aralarında konuşuyorlar ve şöyle diyorlardı: bu Mehmet Konstantinopolis'e girerek şehri harap ve ahalisini esir edecek, mukaddesatı ayaklar altına alacak, aziz kiliseleri harap edecek, mabetlerin içinde bulunanları meydanlara ve sokaklara atacak. Vay halimize! Ne yapalım? Nereye kaçalım?" Zavallılar bunları ve bunlara benzer şeyleri gözyaşları dökerek söylüyor ve feryat ediyorlardı. Artık Konstantinopolis'in sonu geldi. Şimdi soyumuzun felaket çanları çalıyor. Deccal'ın hükümdarlık zamanı geldi. Ne yapacağız? Ne olacağız? Tanrım, canımızı al ki kullarının gözleri şehrin felakete uğradığını görmesin.